Ailenin desteği çok önemli. Çoğu insanın ailesi maalesef çocuklarının bu spor yapmasını istemiyor. Ben 5 yaşında babamın motoruyla bu spora başladım diyebilirim. Ve bu konuda gerçekten çok şanslıyım. Slay diye bir yer var General Cup'ta. Toprak orada 7. turdayken Alman spiker bağırıyor. Türkay Mülkay diye bayağı anlatıyor yarışı. Anlatırken hep Türkay Mülkay diyor. Ben de Almanca bilmediğim için yanımdaki arkadaşa sordum. Ne diyor be Türkay, Kenan Sofoğlu diye bir şeyler söylüyor falan dedim. Hemen döndü bana dedi. Abi bir dakika abi dinledi. Şu an dedi en hızlı zaman turunu dedi Toprak Razgatlıoğlu yapıyor dedi. Türkay dedi. Müthiş Türk diyor. Şu an müthiş Türk diye defalarca bağırıyor diyor. Bir sürü abilerin gençler var diyor ama çok güzel gidiyor diyor. Fakat işte o anda müthiş Türk deyince daha önce burada bir dünya şampiyonu var diyor. Kenan Sofoğlu çıktı buradan diyor. O aynı onun temposu, onun stiline gidiyor demeye başladı. Aynı onun gibi iyi gidiyor, hızlı gidiyor diyor. Deyince artık baktım ben kendimi koyverdim. En az abartma söyleyeyim 10 dakika kadar dudaklarım titre yarış sonuna kaldım. Toprak Razgatlıoğlu. Kaç yaşındasın? 16 yaşındayım. Motosiklete gönül vermiş bir kardeşimsin herhalde. Evet. 6 yaşından beri motosiklete biniyorum. İnşallah elimden geleni yapacağım. Türkiye'yi temsil edeceğim. Tarihimizin ilk dünya şampiyonluğu bu. Toprak dünya şampiyonu. Toprak is back on top. 5 seconds the winning margin over the reigning world champion to consolidate his championship lead. Wide, very wide for Toprak Razgatlıoğlu. He's off the circuit altogether into turn 15. This could be a title-winning overtake from Toprak Razgatlıoğlu. He's back into second place. Ray's reign has come to an end. A new era has begun in World SBK. The 2021 Motul FIM Superbike World Champion is Toprak Razgatlıoğlu. Vallahi ne olsun. Bir günü ayarlayamadık. Sonunda bugünü beraber kararlaştırdık. Mutluyum, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz yani bu çekimi ilk defa garajda yapıyorum. Çünkü daha yeni bitti garaj. Aslında tam %100 bitmedi ama yani %90-95 bitti sayılır. Ama çekim yapılacak kadar güzel diye düşünüyorum. Yani şöyle kafamda 1-2 araba daha var. Ondan sonra artık bir el freni çekmek zorundayım. Çünkü araba nereye kadar? Bir de Türkiye'nin artık geldiği nokta biliyorsunuz artık araba alıp satmak çok kolay olmuyor. Özellikle son 2 senedir, 3 senedir araçların fiyatları artıyor ve özel araçların fiyatları zaten sürücünün veyahut da sahiplerinin istediği kafasındaki rakamla artıyor. Özellikle tabii ki de canların istedikleri rakam olarak belirleniyor. Ama dediğim gibi bir şekilde özel araçlar topladım garajımda. Tabii ki de benim için en özel araç Mazda RX-7. Daha sonrasında Evo 6 Tom McKinnon geliyor. Tamamen çok enteresan bir şey. Yani ben çocukluğumdan motosikletle başladım. Çünkü babam motosikletçi olduğu için akrobasi hareketleri yapıyor. Çoğu kişi zaten tanıyor tek tek Arif diye. Bu ne? Bu benim çocuğum. Karşınızda amele bir motorcu yok. Profesyonel motorcu var. Çocuğum da en az onun kadar profesyoneldir. Şöyle birkaç hareket yap da görsün. Vallahi ben fazla meydan okumuyorum. Benim çocuk bile yeter size. Toprak. Yap bir iki hareket şu abi görsün bakayım. Toprağım. Korksun biraz bu.
Şöyle çekelim biraz. Ne yapacak ki bu çocuk? Bu çocuk da... Bu ne ki bu çocuk daha da? Kaç 5-6 yaşında çocuk, bundan bir şey çıkmaz. Ki bundan bir şey çıkmaz ki. Yalnız babası değil de 8 yaşındaki küçük Toprak daha fena kullanıyor motoru. Babasından görüp heves etmiş motora. Karımızın arkada da çocuk background'da olan duramıyor ha. Of, bir sağa bir sola kıvrıl kıvrıl gidiyor bizim oğlan. Ha? Çok güzel bir kabiliyet var. Sanırım o da tabii ben ırsi oluyor tabii. Benden geçme oluyor. Yani bayağı Allah vergisi yetenekli. Ne hareketi varsa baksanıza. Evet. Babadan motosiklete başladık. Belli bir yerde yarışlara başladım. Daha sonra Bu da şu şekilde gelişti. Hezarfen Havaalanı'nda cross ve supermoto yarışlarına gidiyorduk. O zamanlarımız eski başkanımız Sayın Süleyman Memnun vardı. Toprak çok başarılıydı cross'ta da. Kendinden yaşça büyüklerin arasında da yine zirvede gidiyordu. Güzel şeyler yapıyordu. Kaç yaşlarındaydı o zaman? 7-8 yaşlarında başladı. 7 yaşında ilk girdiği gibi birincilik aldı cross'ta. akrobasi hareketleri yapmaya başladım. Ve babam zaten akrobasi hareketi yapıyor. Ben de onu gördükçe motosikletin önünü kaldırmaya, arkasını kaldırmaya başlayarak babamla beraber şovlara gidiyorduk. İlk olarak güneye iniyoruz. Motosiklet üstünde şov yapan tek teker Arif'i hayretle izleyeceksiniz. Tek teker Arif, lakabından da anlaşılacağı gibi motosikletiyle tek teker üzerinde kilometrelerce gidebiliyor. Tek teker Arif son olaraksa bu gerçekleştirilmesi son derece zor olayı 4 kişiyle deniyor. Daha sonrasında yarış tarafına yönlenmeye başladım. O zamanlar Kenan Sofoğlu'nu tanımıyordum. Motocross'la başladık. Daha sonrasında babam dedi ki seni pist şampiyonasına sokacağım. Orada bir heyecanlanmıştım çünkü ilk defa pist şampiyonasına gireceğim. Asfaltta motosiklet süreceğim. Daha öncesinde motocross yaptım, yani toprak alanda motor sürdüm. Tamamen farklı bir şey. İlk piste girdiğimde, dizimi değdirdiğimde çok inanılmaz bir hissiyat diyebilirim o ilk dizini yere değdirdiğinizde. Ve oradan sonra bir aşk başladı diyebilirim motosiklete karşı. İsim soyad alalım. Toprak Razgatlıoğlu. İnşallah Kenan gibi olmak istiyorum. Kenan Sofoğlu gibi. Pisti beğendin mi daha önce? Çok güzel, bayağı güzel. Dönmüş müydün daha önce burada? Hiç dönmedim, daha ilk defa dönüyorum. Bu kadar yetenekli ve genç bir adamsın ve ilk kez bu piste çıkıyorsun ve ilk gidişinde de en iyi ikinci dereceyi yaptın. Evet, yetenek böyle bir şey demek. Ama bu motosiklet aşkı sadece işte sokakta motosiklet sürmek değil, yani tamamen yarış odaklı. Daha sonrasında Kenan Sofoğlu'nu öğrendim. Kenan Sofoğlu'nu takip etmeye başladım. En büyük hayalimiz bir gün Kenan Sofoğlu gibi dünya şampiyonu olmaktı. Tabii ki de buralara gelmek öyle kolay olmadı. Babanın getirebildiği veyahut da destek verebildiği yere kadar. Çünkü bizim tamam babam çok tanınan biri ama bakıldığı zaman öyle zengin bir aile değildik. Motorlarımız var, babam akrobasi yapıyor, işte şova gidiyoruz, geliyoruz, motosiklet kiraya veriyoruz. İşte kiradan gelen motosikletin granajını değiştiriyoruz, yarışa gidiyoruz. Geliyoruz, tekrar granajlar değişiyor, motorlar kiraya gidiyor. Tabii destek istiyoruz. Aslında nasıl? Diyorum ya, Araltı Kapa Toprak gönderildiği zaman ilk 2-3 yarışa gittik Almanya'ya. Mesela benim kendi imkanlarımla gidildi. Bir tane motorumu sattım, büyük motorumu, racing makine sattım. Bayağı bir zorluklar yaşadım. Ondan sonra işte TMF verdiği sözü yerine getirmeye başladı. Yani yardımlara başladı. Son 3-4 yarıştır neredeyse 20 euro ile gittim, 15 euro ile geri geldim diyebilirim. O hale geldik. Yani lastiğimiz, benzinimiz, araç kiralama, otel, uçak, gidiş geliş her şeyimizi karşılamaya başladı. Toprağın başarılı olması onları çok sevindiriyor. Zaten bunlar da toprağa inanmışlardı. Yani inanarak yola çıkmışlardı. Hepimiz gibi. Evet, hepimiz gibi. Toprak da gerekeni yapmaya başladı. Onlar da gururlanıyorlar, seviniyorlar. Hatta işte hemen toprağa en iyi okulda okutmaya karar verdiler. Bunun için de ayrıca teşekkür etmek gerekiyor. Toprağı şimdi Bahçeşehir Koleji'ne yazdırdılar. Parasını da ödediler peşin olarak. Yani şu an çocuğum yani özel okulda okuyor sahilerinde. İngilizce ders alması gerekiyordu, onu da yaptılar. Ya bu şekilde bir döngüyle gidiyorduk. Yani bakıldığı zaman Alanya'da yaşıyordum o zamanlar babamla beraber. 90 yılında aile oraya taşınmış. Orayı sevip de tabii ki de daha böyle sıcak bir şehir olduğu için orası Alanya'ya taşınmışlar. Orada doğdum, büyüdüm. Aslen Sakaryalıyız. Türkiye 2010 Dünya MotoGP Şampiyonası'na hazırlanan Toprak Razgatlıoğlu Alanya Belediye binası arkasında antrenman yapıyor. 3 farklı motosikletle hünerlerini sergileyen Toprak babasını aratmayan hareketleriyle herkesi şaşırttı. Hedefim Kenan Sofoğlu gibi olmak, pistlerde yarışıp şampiyon olmak.
Şovmende de babam gibi olmak. Büyüyünce İnşallah babam gibi olacağım. Biraz da sıfırdan gelmiş biriyiz. Sıfırdan gelmenin de nasıl bir şey olduğunu da çok iyi biliyoruz. Çünkü öyle günler geliyordu ki ekmeği bile zor alıyorduk. Tabii bunları çok kişi bilmez. Ama şimdi çok güzel günler yaşıyoruz. Tek istediğim şey, ya keşke babam da yaşıyor olsaydı, sağ olsaydı da bu günleri de görseydi. Tabii ki de babam benden daha çok isterdi dünya şampiyonu olmamı. İşte yurt dışında yarışıp, işte insanlar şu an nasıl konuşuyor, işte Marc Marquez'le, Valentino Rossi ile beraber aynı kareye girebiliyoruz. Babam tabii ki de daha çok istiyordu benden. Bir nevi aslında onun da hayalini gerçekleştirmiş olduk. Görüyordur illaki tabii ki de. Ama canlı şahit olmasını gerçekten çok isterdim. Çünkü babam bakıldığı zaman böyle şovu çok seven biriydi. Hani beni böyle güzel yerlerde gördüğü zaman arkadaşlarına bile hava atmayı seven biriydi. O yüzden yani hani keşke görseydi diyorum. Biz şimdi işte annem, abim artık yine beraberiz. Abim Alanya'da yaşıyor. Orada devam ediyor. Ben annemle buradayım. Tabii ara ara Alanya'ya gidip geliyorum tekrar. Zengin bir aile çocuğu değilim. Etimizle tırnağımızla adım adım basamaklara teker teker basarak geldik. Bu konuda biraz da şanslıyım diyebilirim. Çünkü siz motosikletçi veyahut da yarışçı olsanız da belli bir yerden sonra birinin elinizden tutması gerekiyor. Çünkü biz babamla belli bir yere kadar gidebiliyorduk. Bir yerden sonra birinin de yardım etmesi gerekiyordu ki dünya şampiyonalarını yarışmak için. Orada da tabii ki de Kenan abi desteğini ve yardımını esirgemedi. Artık tabii ki de Kenan abiyle de bir abi kardeş ilişkimiz var. Kenan Sofoğlu olmasaydı şu an çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Babam bu kadar uğraşmasaydı, Kenan Sofoğlu desteği olmasaydı böyle bir garaj da olmazdı. Böyle bir arabalar da olmazdı arkamda. Öncelikle Toprak 10 yıl verilen emeğin karşılığını dün Endonezya'da aldığı için biz gururluyuz. Bundan 10 yıl önce Toprak'ı Red Bull'la beraber bir elemeleri almıştık. Orada seçmiştik. O gün bugündür hep yanındayız. Endonezya'da beraberdik ve çok zorlu bir şampiyonluk aldı. Motosiklet dalında, motor sporlarında dünya şampiyonluğuna ulaşmak bir tane yarışı gidip kazanmakla olmuyor. Bütün dünya turuna çıkacaksın. Dünyanın her ülkesinde yarış kazanıp, puan toparlayıp, ayakta kalıp şampiyonluğa ulaşacaksın. Toprak zoru başardı. Ben daha önce Dünya Süper Sport şampiyonu olmuştum. Ama Superbike kategorisinde Türkiye'nin bir şampiyonu yoktu. Hayalim Superbike'e bir sporcu yetiştirmekti. Ne mutlu bana ki Toprak gibi yetenekli bir sporcu karşıma çıktı. 10 yıl emeğin ardından onu Dünya Superbike şampiyonluğuna ulaştırdık. İnşallah önünde daha uzun yıllar var. Henüz 25 yaşında ve inanıyorum ki 10 yıl gibi bir süre ülkemizi dünyanın motor sporlarında zirvesinde tutacağına umutluyum. Çünkü buraya kolay gelmedi. Eğer kolay ulaşsaydı belki uzun yıllar kalamazdı ama çok uzun yıllar emek verdi, çok çalıştı, çabaladı, pes etmedi. Bugün burada inşallah önümüzdeki 10 yılda bu zirvede kalacağına inanıyorum. Büyük bir süreçten geçtik ve tabii ki de her şeyi abartmadan birazcık böyle tadını çıkarmaya çalışıyorum. Araba hevesi hiç hesapta yoktu. Tamamen motora odaklıydık. Babamda da hiç yoktu. Babam hiç araba seven biri değil. Minibüs severdi sadece. O da motosiklet taşıdığı için hiç böyle araba hevesi hiçbirimizde yoktu. Sadece motosiklete odaklanıyorduk. Kenan Sofoğlu ile tanıştık işte, Kenan abiyle. Yaşta geçtikçe Kenan abideki arabaları gördük. İşte ilk Kenan abinin 458'i görmüştüm, Ferrari. Beni bindirmişti. 488 ilk aldığında bana kullandırtmıştı direkt. Bu şekilde belki aşılandım ve daha sonrasında araba delisi oldum diyebilirim. Artık çünkü motosiklet benim hayatımda bir mesleğim oldu. Yani o tamamen ayrı. Bu artık benim biraz daha hobim oldu. Ya bu garajı aslında daha çok böyle arabaya göre bir garaj tasarlayarak yaptım. Yani motosiklet desem burada 2-3 tane motosikletim var. Diğer bütün motosikletler Alanya'da duruyor dükkanda. Abim biniyor sağ olsun. Ben artık böyle hani motosiklet tarafını, aynen o zaten var. Oradan hevesimi alıyorum. Motosikletlerin böyle park halinde durmasını izlemek artık daha çok keyif vermeye başladı bana. Araba hevesi bence tamamen Kenan abiden sonra bir aşılanmış diye düşünüyorum ve daha sonrasında manyak oldum. Kenan abide 1-2 tane araba var. Ben daha çok işte yani yeni araba değil de ben biraz daha böyle eski arabaları daha çok seviyorum. Ve özellikle turbo arabalar. Atmosferik çok seven biri değilim. Turbo arabanın işte o turbo sesi, o surge sesi benim daha çok hoşuma gidiyor. Ve tabii güçlü arabalar. Kenan abide bir tane 124 var. Ellerinizden öper. Yani bir ona biniyor. Başka eski araba sevmiyor Kenan
abi. Daha çok yenicidir Kenan abi. Ben de ya bu tarz arabaları çok seviyorum yani. Sen bayılıyorsun ya bu tarz arabalara. Benim ilk otomobilim Golf R çok almak istiyordum. Golf 6R almak istiyordum. Ortadan egzozlu. Kenan abi tabii beni etkiledi. Gel dedi benzinli arabayı ne yapacaksın? Dizel araba alalım az yakar falan. Yeni araba, sıfır araba alalım sana dedi. O zamanlar A180 çıkmıştı Mercedes. Onu almıştık. İlk arabam oydu. İndirimli almıştık bir de. Ama tabii ki de ben kendimi durduramadım. Daha sonrasında Type R çıkmıştı FK2. Kırmızı rengini almıştım. Ona çok az bindim. Sonrasında sattım. A3 aldım. A3 aldıktan sonra tabii o güçlü arabanın hissiyatını aldığımda artık dedim ki yani bir tane daha almam gerekiyor. Yine FK2 aldım. Bu sefer beyaz. Çünkü içimde kalan bir şey vardı. Arabaya modifiye yapamadım. Yani standart binmiştim. Onu aldığım gibi arkamda gördüğünüz RX-7'nin sahibi Alper abi var. Alper abi sağ olsun beni Paşaoğlu'yla tanıştırdı. Savaş Usta'yla. Savaş Usta'yla tanıştık. Arabayı götürdük oraya. Orada biraz da makara oldu işte. Araban bak geç çıkar falan diye. Bir süre verdi usta bize. 7 gün dedi. Tamam dedik. 7 gün sonra ben arabayı almaya gittim. Beyaz Type R'ı. Stage 2 Plus mı artık? Bir şeyler olacaktı araba. Ben gittim 7 gün sonra. Araba tabii hazır değil. O zamanlar yeni öğreniyorum Paşaoğlu'nu. Neyse 2 gün Savaş Usta'da kaldım. Sonra işte birazcık çay dağıttım Paşaoğlu'nda, dükkanda. Daha sonrasında arabayı aldım. Geri döndüm Sakarya'ya. Ama artık Savaş Usta'yla, Paşaoğlu'yla bir abi kardeş ilişkimiz oluştu. Yani şu an gerçekten bir abi kardeş ilişkisi var. Benim bütün derdimi çekiyorlar sağ olsunlar. Ne zaman arabaya bir şey yaptırmak istesem hemen yardımcı oluyorlar. Yani en hızlı şeklinde. Daha sonrasında bunu da anlatayım. Bunu anlatmamız lazım. Çoğu kişi bilmez. Sakarya'dayken arabada ufak bir ses gelmeye başlamıştı. Tabii ben bayağı bir kullandım arabayı. Arabayı sert de kullanıyorum biraz. Üzmüyorum arabayı, sert kullanıyorum da bir yere kadar gazlıyor. Sonra nefes aldırıyorum arabaya. FK2 Type R'ı kırdım ben Sakarya'da. Sonra işte arabayı ben direkt o şekilde sattım, kırık şekilde. Golf R aldım, 0, 7.5 Golf R. Çok güzel arabaydı Golf R'da. Özellikle işte kara eğlenmeye gittiğimiz zaman çok keyifliydi. Güzel arabaydı. Benim en büyük hayalim aslında ufakken F10 M5'ti. Çünkü M5'leri çok seviyordum. F10 kasasını daha çok seviyordum. E60 böyle daha sorunlu bir motor olduğu için veyahut da şanzıman diyelim. Ya hiçbir zaman böyle onun hayalini kurmadım ama her zaman böyle F10 M5'in hayalini kurdum. Golf R'dan sonra da F10 M5 nasip oldu bana. 2014 model makyajlı kasa F10 M5 almıştım ve benim ilk defa arkadan itişli bir arabam oldu ve işte V8. Çok güzeldi araba da dolu böyle. Isıtması, soğutması falan her şeyi var. O gün çok mutluydum mesela. Hayalime ulaştığım bir arabaydı. Tabii ki de ben bu kadarını hiç hayal etmemiştim. Benim tek hayalim F10 M5'ti. Daha sonrasında F90 M5 aldım. Yani takaslan. Hep böyle zaten araba alıyorum, takas ediyorum. Yani arabaya 3 ay, 4 ay biniyorum en fazla. Kenan abi de zaten şey yapıyordu artık. Yani onlar da sıkılmaya başlıyor. Oğlum bu ne diyordu? Bunu söylemek zorundayım. Don değiştirir gibi araba değiştiriyorum diyorlardı. Ama denk geliyordu yani. F90 M5'e geçtim. Biraz daha yeni böyle içi falan her şeyi daha güzel. Ama
ama bir F10 M5 hissiyatını yakalayamadım. Arabalar yenilendikçe tutunma artıyor. Şimdi F10 M5 hep kayıyor araba. Benim en çok sevdiğim şey, kayan arabayı kontrol etmeye çalışıyorsun ya, çok keyif alıyorum ondan, zevkli bir şey. F90 M5'te biraz daha fazla tutunuyordu ama onda da çok eğlendim, çok zevkliydi. Evet beyler. Daha sonrasında M5'i sattım ben. Çok aradayım böyle. GT-R R35 mi alsam ya da Mercedes GTS mi alsam? Hep böyle arada gidip geliyorum. Neyse GT-R nasip olmadı. Mercedes GTS aldım sarı renk. Ona da binmiş oldum. Çok güzel arabaydı bu arada. Hayatımda çok araba kullandım. Ferrari de kullandım. Mercedes GTS'e bindikten sonra o direksiyon hissiyatı ve arabanın o viraja girmesi, direksiyonu çevirdiğin gibi o tepkiyi hissediyorsun. Yani bir yarış arabası tepkisi vardı arabada. O çok hoşuma gitmişti. Birazcık böyle kontrolsüz kaydığı zaman. Ama onun da dengeli yerini öğrendim daha sonrasında. Ve onu verip bugüne kadar hiç hayalini kurmadığım bir arabayı almış oldum. Nasip oldu yani. Huracan aldım ben. Yeşil. Yani arabaya bindim. İşte Sakarya'ya getirdik arabayı. Bu arada ben arabayı daha hiç görmeden, arabanın marşına bile basmadan arabayı Taşyolu'na gönderttim. Arabanın arkası söküldü. Egzoz kazanı aldı. İskender'e gitti. Sağ olsun İskender Usta bir şeyler yaptı ona. Geri taktık. Ben direkt egzozlu haline bindim arabanın. Hastalık var biraz. Orijinal binemiyorum abi arabaya. Ben buralara geldim işte Sakarya'da arabayı biniyorum falan böyle. Çok güzel. Çok dikkat çekiyorum. Alanya'ya götürdüm arabayı işte. Romorkla götürüyorum burada. Binerek gitmiyorum. Kendim de romork kullanmayı çok seviyorum. Arabayı götürdüm. Orada da bindim. Geldim. Arabayı böyle içime sinmiyor çünkü hissiyatım böyle çok erken almış gibi. Yani bir dünya şampiyonluk unvanı yok, büyük bir başarı yok ama böyle çok pahalı bir arabaya biniyorum Süper Sport. İnsanların bakışı falan böyle artık sonra dedim ki ben dedim satayım bu arabayı. Ne zaman dünya şampiyonu olursam o zaman güzel bir araba alma düşüncem vardı. Ben dedim satayım arabayı, çok erken aldık. Biraz da göze batmaya başladık. Sezon da kötü gitmişti o zaman o arabayı aldığımda. Hatta cezalandırmıştım arabayı. 3 ay binmedim ben o arabaya. Sezon kötü gidiyor diye. Yani tamamen kendimi yarışlara odaklıyım, antrenmana odaklıyım diye 3 ay hiç binmedim o arabaya. Aküsü bitmişti hatta. Daha sonrasında sattım arabayı. Pişman da oldum sattığıma. Çünkü ben o arabayı satarken dedim ki ben dedim bir daha Huracan alamayacağım büyük ihtimal. Çünkü hep fiyatlar artıyordu o zamanlar. Onu sattım, 94 model RX-7 aldım işte. Bir bindim RX-7'nin içine. Ya dedim ben doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım dedim. 94 model arabayla benim ne işim var şimdi? Neyse sonradan binmeye başladıkça böyle çok hoşuma gitmeye başladı. Çünkü sevdiğim bir arabayı aldım aslında. Sevmediğim bir araba değil ama içine bindiğin zaman şimdi Huracan'dan inip buna bindiğinde ya kimse inanmaz yani. Ben Huracan'ı sattım, gittim 94 model araba aldım desem ya dalga mı geçiyorsun derler. İyi ki de yapmışım, çok güzel oldu. Böyle bir kıymetli arabaya sahip oldum. Daha sonrasında şöyle oldu. Ben Supra almaya çalıştım daha çok. Çünkü en büyük hayalim Supra'ydı. Bu ikinci plandaydı aslında. Supra daha çok seviyordum. Özellikle T-Top. Hayalimde böyle gümüş gri renk. Arkası 16 inç janttı galiba da 17 inç jant. Büyük lastik.
Yani kafamda böyle çok güzel bir hayaller vardı. Dedim öyle yapmak istiyorum, bir tane Supra alırsam. Alamadım, olmadı, anlaşamadık. Anlaştık, vazgeçti falan, böyle değişik şeyler oldu. Sonra Alper abiyi aradım direkt. Abi dedim, senin arabayı aldım ben. Sonra konuştuk, kavga dövüş falan. Bir şekilde Mazda'yı aldık. Yaktı arabayı lan. Araba yandan vuruyor. Tabii canım sıkılıyor, yine duramıyoruz elimizde. Dedim 2CZ yapayım ben buna. 2CZ için dedim ustaya 1000 beygirlik bir setup yapalım. Ne gerekiyorsa en iyisi o. Bir hesap yaptık, 39.000 euro. O zaman dolar, pardon, 39.000 dolar. Şimdi düşünüyorum, arabaya gaz yiyeceğiz, çat dedi gitti. Şimdi ne yapacağız 39.000 dolarla? Yani çöp olacak. Bir baktım ikinci araba alabiliyorum ben bununla. Evo 9 aldım sonra. Girmedim o işe. Ama tabii ki de bazı parçaları mecbur başka yerden sipariş ettik. Emme falan geldi yani, hani komple billet emme geldi. Yani emme falan duruyor. Şeyde flüt gibi çaldım ben mesela, fotoğrafım var onun. Emme halen duruyor. Almış bulunduk yani. Diğer parçalar hepsi beraber geleceği için vazgeçince kaldı onlar. Evo 9 aldım. Evo 9'a bayağı bindim, işte karda falan bayağı eğlendik. Karda biraz eğlendik, zevkliydi. Araba ama tabii ki de Forget'ti, biraz hızlıydı. 500 küsür beygirlerde bir şeydi. Ben şimdi onu orijinale çevirdim, standarta çevirdim tamamen. Çünkü ben her marş bastığında her yere gitmek istiyorum abi. Çünkü hızlı arabam var. Daha sonrasında Evo 9'dan sonra ben ne aldım? Evo 6 aldım. Evo 6 ton makine ne aldım?
yapmıştım. Kenan abiler tabii ben arabayı sattım mı araba almamı çok istemiyorlardı. Çünkü hep böyle araba hastalığı olduğu için ben de hep böyle onları kandırmanın yolundayım. Tamam. Ben dedim abi biraz idare edecek araba lazım. Ne lazım? İşte M2 alayım diyorum falan filan. Onlar tabii çok istemiyor ama benim kıvrandığımı görüyorlar. Bir şekilde M2 Competition ben aldım. M4 motorlu. Çok da zevkli araba. Go-kart arabası gibi. Her yerde istediğini yapıyorsun arabayla. Bayağı da eğlendim ben onunla. Ondan sonra dedim hadi bir M5 daha deneyelim ya. Borusan'da bir tane Şirin Baba mavisi M5 vardı. Borusan'ın araba. Dedim onu dedim alalım. Bir şekilde işte Red Bull araya girdi. Borusan'a gittik falan filan. Sağ olsunlar Borusan çok güzel bir abilik yaptı diyebilirim bana. O şekilde M5'e sahip olduk. M2'yi onlara verdim, M5'i aldım. Bindim M5'e, etkilemedi beni bir daha. Çünkü süper sport arabaya bindim ya, o arabaya bindiğimde sanki 5-20 arabaya biniyormuşum gibi hissiyat geldi. Egzoz yok, bir şey yok, yapamıyorsun egzoz. O kasalarda yazılım yapamıyordun o araba. Çok zevksiz bir arabaydı. Gazlıyorum, ediyorum, arabada ses yok, soluk yok. Gitmeye de gitmiyor zaten araba. Sonra dedim ki ben dedim bunu değiştireyim. Hayalimde de Huracan varken hep böyle twin turbo arabalara bakıyordum. Vardı. Huracan varken zaten twin turbo hayali vardı ama ona giremiyordum. Neden? Ben o arabaya zaten zor ulaşmışım. Zaten böyle yavaş yavaş gıdım gıdım çıkıyorum, arabaları alıyorum. O zamanki şu anki durum yok. Yani hani yarışlarda böyle çok aşırı başarılı değiliz. Tamam podyum yapıyoruz ama yani şu anki durum yoktu. Huracan'ı yapamadım ama içimde kaldı. Dedim ki Huracan, baktım fiyatlarına, maşallah uçuyor. Sonra dedim ki Huracan motorlu zaten R8 var dedim. R8 de aynı. Bir baktım ilanda en düşük kilometrede olan R8'i gözüme kestirdim. Sağ olsun SS Motors, Sinan abi de güzellik yaptı bize. R8 nasip oldu. M5'e verip R8'i aldım. Birazcık atmosferik bindim arabaya. Komple egzoz yaptık arabayı. Atmosferik de çok güzel sesi var. Komple egzoz yapınca yırtıyor ortalığı yani. Ama ben durur muyum? Duramadım yerimde. Gittim hemen bir tane AMS'den kit aldık. EMS'den kit aldıktan sonra tabii biz şimdi kiti aldık. Sağ olsunlar Amerika'da Erhan abi var. Onun da Supra'sı var o Amerika'da. Bayağı araba 1500-1400 beygir civarında. Çok yardımcı oldu. EMS'in aileden bir arkadaşı varmış. Bilmiyorum, anlattığı bir şeyler vardı. Sağ olsun çok büyük indirim yaptılar bana. IMS'ten ben aldım, kiti aldım. Sonra bir gün Kenan abiyle Ankara'dayız. Tostçuya gittik, o meşhur tostçuya. Acı atıyor ya, pul biber. Evet. Kenan abiye işte orada tost yaptırdılar. Pul biber atıyor Kenan abi. Ben de çektim, attım. Yedikten sonra böyleyiz diye bir tane R8 videosu gördüm. O Baby Blue'dan. Yani 2 metre alev atıyor araba. Yarın dedim böyleyiz. O videoyu koydum story'de. Böyle arkaya düşen mesajlara ara ara bakıyorum. Sheepy Race bir şeyler yazıyor orada böyle. Allah dedim, bastım böyle. Bir girdim sayfaya. Huracan, R8, hep bu tarz arabalar yapıyorlar. Adamlar bana yazmış. Meğerse ben onların videoyu paylaşmışım. Tabii ki de etiket yapmıyorum ama onların ortakları motosiklet hastası. O görünce işte mesaj atmışlar. Bana yapmışlar, sana da yapalım. Ben de onlara yazdım. Ben EMS'ten kit aldım böyle böyle diye. Ben zaten yapıyorum. Onlar dedi ki biz sana özel yapalım dedi. Hani istediğin renkte, istediğin şeyi koyalım falan filan. Böyle deyince hoşuma gitti. Yani istediğim renk, mesela bu egzozun stili onlar yapmıştı. Normalde EMS'te orijinal geliyor. Ben de ortadan yapmak istiyordum. Yani EMS'ten gelseydi yine değiştirecektim ben. O egzozu yine oradan çıkaracaktım. Ama bu adamlar yapıyormuş. Ben de fotoğraf gönderdim, çizdim. Ben egzozların buradan olmasını istiyorum dedim. Adamlar ona göre yaptı. O şekilde gönderdi. Ama Sheepy'den çok sorun yaşadım. Çünkü Sheepy her şeyi yaptı, gönderdi. Adamlar şunu yaptı. EMS'teki bütün aldığın kiti bize gönder dedi. Biz sana dedi kiti verelim dedi, yapıp dedi. Tamam dedim, gönderdim. Bir ayda öyle uzadı. 1,5 ay.
Bir şekilde kit geldi. Şimdi kiti takacağız. Hiçbir şey yok. Hani neyi nereye takılacak bilmiyoruz. Karışık. Eksik gelen şeyler var. Benzin pompası var. İyi bir benzin pompası değilmiş ama almıştık. Biz bir başladık ustayla. Usta bir girdi arabaya. Yani araba bir sene sürdü ama yani biz kit aldık. Kitin tek kullandığımız şeyi arka o turbolara takılan böyle bir ince bir boru var. Onu taktık. Turboları üstüne koyduk. Tek kullandığımız şey o kitte. Diğer her şeyi usta kendi yaptı tekrar. Mesela EMS'in yaptığı bazı arabanın altından mesela bazı hortumlar geliyor. Geçtiği yerler işte daha tehlikeli diyor. Ben diyor biraz daha farklı yaptım diyor. Mesela usta da kendi yorumunu katıyor oraya. Bir sene sürdü ama araba çok güzel oldu. Çünkü arabanın içine bindiğinde de halen böyle arabanın içi orijinal. Mesela saati koyduğum yer istersen orayı kapak var. Basıyorsun otomatik kapatıyor kendini. Hiçbir saat görmüyorsun. İstersen açıyorsun. İşte koltuklar daha sonrasında karbon yaptım. Arkaya tüp koyduk. Yangın söndürme tüpü. Allah korusun herhangi bir yangın bir şey olduğunda direkt düğmeye bastık mı içeriye yangın söndürme tüpünden boşaltıyor. Yani bu tarz şeyleri de düşündük. Mesela arabanın beynin kabloları orayı çok güzel yaptık. İki koltuğun arasında kaset yeri var ya, CD yeri. Evet. CD yerinin üstüne şöyle 2 tane yuvarlak delik açtık. Oraya kablolarını çektik beyinlerin. Yani hemen kabloyu direkt yandan takıyorsun şeyi normal. Baktığında zaten kapak gibi duruyor. Kapağı söküyorsun, kabloyu takıyorsun hemen bağlanıyorsun mesela arabaya. Onları falan da düşünerek yaptık ki hem rahat kullanışlı olsun diye. Bir de ileriye dönük. Şimdi bu araba sadece böyle kalmayacak ama yaptık mı tam yapalım. Yani sorun yaşamayalım diye bayağı uğraştık. Yağ soğutucuları koydum ekstra. Normalde koymuyorduk. Ben ustaya dedim 2 tane koyalım sağlı sollu. Çünkü arabanın orijinaliyken bile gazladığında yağ sıcaklığı 110'lara 115'lere çıkıyordu bir anda. Dedim ki bu turbo olduğu zaman dedim yine aynı sıkıntıyı yaşayacağız. Bari yağ soğutucuları takalım dedim. Ekstra yağ soğutucusu taktık. Mesela bazı hava kanalları var arabanın. Bilmiyorum buradan görüyor mu kamera. Oraların içi doluydu. Onları kestik. Oradan hava aldırıyoruz arabaya. Yani yapabileceğimiz bütün şeyleri yapmaya çalıştık. Çok da güzel oldu yani tam istediğim gibi oldu. Yani şöyle şimdi Türkiye'de bir araba yapıyorken biliyorsunuz herkes, çoğu insan arabayı yaparken en iyisi olmasın da biraz daha ucuzu olsun. Aynı şey oluyor zaten kafasıyla yaptıkları için arabayı. Hep bir yerden sonra sorun yaşıyorlar. Şimdi ben bu arabayı yaparken hep usta ne alınması gerekiyorsa al dedim ben hep Savaş Usta'ya. Çünkü ya şu ne kadar diye sormadım. Ya böyle bir araba yaparken sormaman gerekiyor. Ben dedim ki Türkiye'de ben bu arabayı yapacağım. Aynı dedim Avrupa'da veyahut da dünyada nasıl Twin Turbo R8 görüyorsanız onun aynısını Türkiye'de de yapmak istiyorum diye ben bu işe girdim. Ben bu işi gidip başka türlü de yapardım ama benim içine sinen kısım bu. Benim arabalarım mesela işte Evo 6. Yani ben bütün arabaları böyle topluyorum ki istediğin zaman marşa bastım mı tık diye çalışsın. Temiz olması lazım arabaların. Ya o şekilde yaptım. Çok güzel oldu. Ya, takabilirdin de pompasını değiştirdik işte benzin pompasını. Bir pompa aldık. Fiyatını şimdi söylemeyeceğim de o bile etkiledi beni yani. Hani ama mecbur almak zorundasın çünkü şimdi takacaksın bunu. İleride o pompa yine lazım olacak sana. O zaman alacağına bari şimdi alayım dedim. O şekilde aldım. Genel olarak içime sindi. İşte yazılımcı Felix diye biri çok kişi tanıyor zaten. Felix'i Amerika'da. Adam sağ olsun çok ilgilendi bizle. Özellikle o da motosiklet işlerini falan çok sevdiği için severek yaptı arabayı. En son işte süre aldığımızda 100-200 süresi 2.8 yapmıştık. Mesela adam araba hep şanzımanın işte debriyajın limitte deyip duruyordu bana. Bir süre yapmamız gerekti. Çoğu kişi biliyordur neden olduğunu. Adama dedim ki aç arabayı. Debriyaj kaçırabilir dedi. Dedim ne olur dedim en kötü dedim çok açarsan arabayı. Kırar dedi debriyajı. Motora bir şey olur mu? Olmaz dedi. Dedim sıkıntı yok aç dedim yani hani görelim kaçıracağı yere kadar. İlk bir gazladım 3.0 çıktı araba direkt dümdüz. Sonra dedim sen 3'e dokunma da 4 ile 5'i dedim biraz daha aç. Bir dedim 2 küsürleri görelim 2.9'u görelim bari dedim. 2.8 yaptı araba. Şu an aslında daha var. Onu yapmam için bir Paşoğlu'na gitmem lazım. Bujileri değiştirmem lazım arabanın. Çünkü arabanın bujisi orijinal buji. Sıfır geldiğinden beri üstünde olan buji. Bir ara araba patırdama yapmıştı yazılımdan önce, dyno'dan önce. Ustalar bir şeyler yaptı çünkü elimizde buji yoktu. Felix'e sorduk. Farklı bir buji markası söyledi. Onun siparişini verdik. Onun gelmesi tabi uzun sürdüğü için biz halen arabayı böyle kullanıyoruz. Araba birazcık kendini kısıyor. Datada gözüküyor zaten. Eğer bujisini
değiştirirsek bence bir 2.6 yapacağını düşünüyorum. Şöyle, ben kimseye hırs yapmıyorum. Bu tamamen şöyle. Hayalimde olan bir şeyi yaptım ve hayalimde olan tek bir şey daha var. 100-200 1.9 yapmak. Olur olmaz bilmiyorum. Çünkü şu arabaya para harcamada bir sınır yok. Yani gidersin Amerika'ya gönderirsin arabayı, underground'a sokarsın. Arabayı yaparlar, bloklu gelir. 1.6'da yaparsın, 1.7'de yaparsın sen bu arabayla ama şimdi öyle saçma paralar harcamaya gerek yok. Yazık günah, çünkü parayı kolay kazanmıyor kimse. Yani özellikle sıfırdan gelen biri olduğum için öyle saçma paralar harcayacak bir durumda değilim. Yapabileceğim şöyle bir şey var. Bende şu an daha önceden aldığım için Forged motor var. Şanzıman var Datsun'un. Tabii ki de o şanzımanın içinde dişleri de değiştireceğim. Çünkü o dişler de çok dayanmayacak. Onunla Datsun dişlerini alacağım. Motorun içini şimdi işte haftaya usta motoru açacak. Tekrardan motoru biz toplayacağız. Çünkü belki değiştirmemiz gereken bir şey olacak. Hazır Forged motor aldığım için. Böyle şimdi tabii ki de bu yaptığımız süre biliyorsun paraşüt gibi indik biz oraya ama seven var, sevmeyen var şu an büyük ihtimal. Çekemeyen de illaki vardı. Çoğu kişi beni biliyor, tanıyor, karakterimizi de biliyor. Ama çoğu kişi de tabii ki de çekemiyor, kıskanıyor da yani. Bu gerçek bir şey yani. Her insanın seveni sevmeyeni var. Evet. Kimse dört dörtlükte değil. O yüzden çoğu kişi sağ olsun güzel mesajları var. Çoğu kişinin de ne olduğunu biliyoruz. Ne yazsa da tamam diyoruz, geçiyoruz ama ben onlarla hiç alakalı bir şey yapmıyorum. Çünkü benim amacım bu araçları yapıp da affedersiniz stick yarıştırmak değil. Çünkü ben kendi hedefime odaklanıyorum. Yani bu arabayı yaparken benim hayalimdi. Yani ben tamamen kendi zevkime göre araba yapıyorum. Çünkü çoğu insan, bu işin içinde olan çoğu insan aslında şunu unutuyorlar. Kendi zevklerini unutuyorlar. Tamamen bu işi bir rekabete, yarışa çeviriyor. Tamam, bazen bu da çok güzel bir şey. Bu şekilde insanlar geliştiriyor kendini ve yani ulaşılamayan süreler çıkıyor ama çoğu kişi de bu işin bir zevk olduğunu unutuyor ve herkes birbirini kırıyor. Ben böyle bir ortama girmek istemiyorum. Bazı gruplarda varım, çoğu kişiyi tanıyorum ama hiçbir zaman gidip de onlar gibi o şeylere girmeme gerek yok. Çünkü benim tamamen odağım farklı yerlerde yani. Ben motosiklet yarışçısıyım. Ben oraya tamamen odaklanıyorum. Bu benim sadece zevkim, eğlencem. Dediğim gibi benim bir hayalim var. İnşallah olursa 1.9 yapmak, 100-200. Ben 1.9'u görmek istiyorum. Yapabilirsem süper. Yaptıktan sonra zaten direkt pompa benzini her gün binerim arabaya. Diğerleri tabii ki de yapar yapamaz bilmiyorum. Ben mesela özellikle 100-200 süresi aldıktan sonra 2.8 o Evo'cular işte Subaru Evo, işte Chaki, Speed Evo. Ben çok saygı duymaya başladım onlara. Abi şimdi bu tarz arabada yani stok motor, stok şanzıman. Yani buna turbo koyuyorsun, işte beyni koyuyorsun, güzel bir yazılım, işte E85 ile gazladığın zaman bu tarz sürelere inebiliyorsun. Tamam, jant mant lastik de var ama o arabada peki 4 silindir araba. Harbiden uğraşıyorlar yani. Ben şimdi bu arabayla bir sene uğraştık. Tamam, şimdi biniyoruz çok rahat bir şekilde. Ben günlük de biniyorum ama tamam, onların arabaları günlük binmesine biraz daha zor. Belki çok zor. Yani adamlar kendilerini buna adamış ve bu tarz bir süreler ortaya koymuşlar. İnanılmaz bir süre. Ben çok saygı duyuyorum onlara. Çünkü o arabayla yapmak zor. Yani hep böyle uğraşıyorsun. Yani düz vitesle uğraşıyorsun. O süreye çıkartmaya çalışıyorsun. Yani gerçekten saygı duyulusu bir şey. Yani ben bu arabayla tabii ki de gazlarken geçiyor. Rahat geçiyor vitese yani, anladın mı? Uğraşmıyorsun çok. Yani o tarz, yani onlarla benim şeyim yok. Ben abimdir onların hepsi ama yani öyle bir yarıştır, bir şeydir. Ben hiçbir zaman o şeyin içine girmedim. Ben tamamen kendi zevkime bakıyorum. İsterlerse tabii ki de ne zaman gelirlerse arabaya da bindiririm. Onların da hissetmesini isterim. Allah izin verirse 1.9 yaparsak yani o sürelerdeki bir arabaya da herkesi bindirmek istemiyorum. Çünkü en çok sevdiğim şey, ben çok mutluyum bu tarz arabalar yapmakta. Eğer ulaşırsam da o istediğim hedefe, ya ben bir insanı bindirmek, mesela seni olsun, işte başka birini olsun, bu işle uğraşan birini bindirip o hissiyatı hissetmesini sağlamak gibi mutlu veren bir şey yok bana. Çünkü bir insan o arabayı gerçekten çok seviyorsa, onu bindirdiğim zaman onun mutlu olması beni daha çok mutlu ediyor şahsen. Dün işte ben arabayı sürdüm. Kaç defa gazladım bilmiyorum yani. Belki 15 defa hep gazladım yakıtlı bir şekilde. Maşallah araba tık yok. Her gazladığımda gidiyor. Ben bugüne kadar bu arabayı yaptım. Düne kadar diyeyim. Ben bu arabayla bir kere 299 gördüm. Hiç gazlamadım böyle. Benim çünkü top speed zevkim veyahut da top speed hevesim yok. Ben sadece 80'den bir gaza basayım abi. 250'ye kadar şöyle bir ivmelenme hissedeyim. Bir G'yi hissedeyim. Bana yetiyordu. Şehir içinde de birazcık böyle hafif oynamak hoşuma gidiyor arabada. Bu lastik bir de birazcık tehlikeli. Arkada 345 var. Önde 245 olması lazım. Jant 18. Gazladığında eğer araba bir de zıplarsa falan böyle gazı bıraktığında araba başlıyor böyle gezmeye. Ama dün yani yabancı değilsiniz. 356 gördüm arabada.
O da limitteydi. Belki de bizim yazılımcı herhalde orada bıraktı. Araba kaldı yani daha gidiyordu. Bir gazlamak zorundaydım 356'ya kadar. İlk defa gördüm mesela ekran hep böyle kırmızı yanıp sönüyordu yani o kadar da bakamadım. Çünkü korkmak iyidir. Korktuğun zaman başına gelecek şeyleri önleyebiliyorsun. Bu araba fazlasıyla oldu. Benim hiçbir zaman işte drag'i takıp da gidip oradaki Türkiye'deki sürelerde işte en başa oturma gibi bir hevesim de yoktu, bir hayalim de yoktu. O yanlışlıkla olmuş oldu. Çünkü bir yarış döndürdüler ortada, bir iddia oldu. Mecbur onu yapmak zorunda kaldım. Tabii ki de öyle bir düşüncem yoktu. Olmuş oldu sadece. Yalan olmasın, sökmeye herkes söker, fena sökerim. Toplarken artar, çok şey artar. O yüzden kendime güvenmiyorum o konuda. Yapabildiğim bazı şeyler var yani atıyorum dıştan yapabildiğim şeyleri yaparım yani sökerim, takarım ama motor kısmında çok anlamam. Buraya işte garajı lift yaptım. Şeyi çok güzel oluyor mesela arabanın jantını, lastiğini hemen değiştirebiliyorum, rahat rahat uğraşabiliyorum. İşte arabayı kaldırıp yani altına bakıyor ne diyorsun da bu arabanın altına baksan ne olur abi dümdüz altı zaten hiçbir şey yok. Abi benim herkesle aram iyi ya. Ya tanıdığım kim varsa herkesle aram iyi. Vallahi Ankara'yı tatmadım. İstanbul tarafları güzel ama ben çok sevmiyorum grup işini ya. Çok araba olduğu zaman çok güzel olmuyor ya. Rahat rahat bir şey yapamıyorsun. Tabii yani hep böyle bekliyorlar bir şeyler. 2-3 araba iyidir ya. Ankara tarafını çok görmedim. Ankara'da tanıdıklarım var. İşte Köksal abi olsun. Köksal abi. Ondan sonra İlker abiler. Onları falan da hani samimiyiz. Gayet görüşüyoruz ama çok aşırı tanıdığım yok Ankara'da. Ama görüyoruz böyle hani paylaşıyorlar ediyorlar. Güzel bir grupları var, gazlıyorlar. Ama işte şey de karışık abi. Motosiklet de aynı, otomobil de aynı. Hep böyle gruplaşma var ya. Onlar hep sıkıntı ya. Ben hiç o işlere girmem abi. Hiç gerek yok. Ben böyle mutluyum. Herkesi tanıyorum. Herkesi seviyorum. Herkesle aram iyi. Derdim yok. Herkese saygı duyuyoruz. Ben kendi işime bakıyorum. Hayalime bakıyorum. Zaten sezon başladığı zaman ki başlıyor yakında. Çok uğraşamıyorum bu tarz arabalarla. Hep sadece odaklandığım yer motosikleti en iyi şekilde kullanmak. O yüzden bir gün belki denk gelir. Onlar buraya gelir. Burada görüşürüz, buluşuruz. Belki biz gideriz o tarafa. Olur, olmaz değil. Hani grup işini çok sevmiyorum derken yani gidip de gelen adamlara da hayır demem tabii ki de ama her zaman grubun içinde araba sürmem diye düşünüyorum. Araba sürmeyi çok seviyorum. Tabii ki de ne kadar az kişi olursa o kadar güzel. Oluyor olmaz mı ya? Vallahi işte Supra çok isterdim. Onu artık tamamen kafamdan eledim. Çünkü istediğin zaman abi özellikle bir de Toprak Razgatlıoğlu olunca hep kardeşimiz oluyor. Herkes de çok sever beni. Ama bir fiyat çekiyorlar. Bana özel fiyat. Yani genellikle bir de söylüyorlar sana özel fiyat diye. Maşallah yani o fiyata araba almak zor yani. Hani o fiyata araba almak zor değil. Çok fazla seçenek oluyor. Özellikle Supra'ya yani öyle fiyat çekiyorlar ki çok seçenek var yani. Gidip 458 bile alırsın yani. O yüzden artık Supra işini tamamen kapattım. Yani ben artık şunu söylüyorum yani. Bende bu kadar var diyorum. Satmak istersen sat diyorum yani. Önceden ne yapıyordum? Abi şöyle ver ve abi şunu yap, bunu yap. Ben artık o işten koptum. Ya ben şu an istesem yurt dışından da araba getiririm abi. Supra'yı da getiririm. R34 de getiririm. Yani bunda şey yok ki, sınır yok ki. Ben buradaki arabaları satayım. Yurt dışında inanılmaz bir garaj dizerim. Yani bu arabaların değerleri çok değerli yani bunlar. Gereksiz değerli yani. Yurt dışında yani Mazda şu an kaç? 90 bin euro falan herhalde. 100 bin euro bir şeydir bakıldığında. Çok saçma rakamlara çıkıyor. Gereksiz bir rakamlara çıkıyor. Yani ne anlıyorlar fiyat biçmekten? Satmıyorlar, satamıyorlar da yani ama fiyat biçmeyi seviyorlar. Çok enteresan. Geçenlerde ilk bir rally kullandım. Rally R5 kullandım. Çok zevkli arabaydı. Daha sonrasında drift'e gittim İzmit'e. Drift arabası kullandım. O da zevkliydi, güzeldi. Kolay geldi. Şehirden daha kolay. En sonunda GT4 kullandım. M4 GT4. Sağ olsunlar Borusan beni davet ettiler İstanbul Park'a testlerine. Orada kullandım. Güzel de derece yaptım aslında. Onlar yeni M4 GT4'ü kullandılar. Ben eski M4 GT4'e bindim 2 kişi. Çünkü ilk defa bindiğim için direkt yeni arabaya bindirmediler beni. Hem pisti görmüş oldum hem de işte arabanın çünkü fren noktalarıyla gaz verdiği noktalar tamamen farklı. Biz normal arabaya hep bindiğimiz için. Bu arada ben ilk defa İstanbul Park'ta arabayla piste çıktım. M etkinliğinde. Ben daha önce bu zamana kadar hiçbir arabamla piste çıkmadım. Hep motosiklet sürdüm. Çok zevkliydi. Şimdi M2 kullandım. Tamamen standart araba. M4 GT4'e bindiğin zaman dünyan tamamen değişiyor. Araba dönüyor, gaz veriyorsun, tutuyor, duruyor. Durmayacak gibi oluyor, duruyor yani. Keyifliydi. Belki daha ileride eğer BMW ile de devam edersem önümüzdeki sezonlarda, yıllarda belki bir M4 GT4, belki GT3 olabilir bir Valentino Rossi gibi. Şu an çok erken söylemem çünkü benim zaten hazırda orası aslında
istediğim hedeflere ulaştıktan sonra tabii ki de araba kısmına da biraz kaymak istiyorum. Çünkü seviyorum. Elimden de geliyor. Ayancan'la yarışmayalım ya. 2 Türk fazla olur. Başka kategorilerde olur ama. Ayancan iyi ya. Ayancan'ı niye kattın işin içine? Ne bileyim aklıma geldi bir anda. Allah Allah dur ya. Ayancan iyidir. İzlediniz değil mi bizim son Evet, videoyu? evet. Ayancan rally arabasını sürdü işte. Yani normal rallyci gibi sürdü işte. Güzel ya. O Ayancan hızlı. Türkiye'de bakıldığı zaman zaten yine sayılı sporcular var otomobil tarafında. Motosiklette de aynı şekilde. Hepsi kendi kategorilerinde gerçekten başarılı. Güzel yani mesela Berkay Besler, Ayancan, Ali Türkkan rally ile, işte Cem Bölükbaşı. Ya herkes elinden geleni yapıyor en iyi şekilde. Yani hepsi birbirinden başarılı yani. Bizde de motosiklette de biliyorsunuz zaten işte Bahattin, Can, Deniz bu şekilde her birimiz farklı kategorilerde Avrupa'da, işte dünyada başarı göstermeye çalışıyoruz ki hepimiz de başarı elde ediyoruz. Bu çok güzel bir şey. Abi sıkıldım bir yandan da biraz uğraştığım arabalardan. O yüzden işte Evo'ları orijinal çeviriyorum. Az gitmeye çalışıyorum Paşaoğlu'na. Çünkü gittik mi çadır kuruyorum oraya. Şimdi Paşaoğlu'na gidip de çadır kurmak istemiyorum. Yani o yüzden eski arabaları biraz daha böyle sakinleştirmeye çalışıyorum. Yani bu zaten bildiğin silah gibi bir şey oldu. Daha çok buna odaklanmaya çalışıyorum. Diğer arabaları orijinale çevireceğim. Mazda ile alakalı bir hayalim var. Bakalım şimdi sıra onda. Avustralya'ya gidiyoruz zaten. Tam Rotary'nin kalbine neredeyse. Amacım 3 rotor turbo. Bakalım gittiğimizde tam netleşecek. 3 rotor turbo hayalim var bu arkadaki canavara. 2 rotordan sıkıldım. Bir de artık bir roh diye bir çalışsın araba. Evet o çok güzel ses Türkiye'de de hiç görmedim zaten. Herkes Rotary'den kaçıyor. Ama benim amacım işte Rotary'yi Türkiye'de de birazcık ön plana çıkarmak. İsmail abinin videoyu gördükten sonra kanalı takip etmeye başladım. İsmail Çam'ın. Benim arkadaşım göstermişti işte. Bölümün bir kısmını izlemiştim. Orada bayağı da gülüyoruz yani hani eğlenceliydi. Güzel bir video olmuştu. Oradan sonra işte takip etmeye başladım. Sonra senin işte mesajını gördüm. Daha sonrasında bir gün belirledik. Burada buldum kendimizi. Burada bulduk kendimizi evet. Yani inşallah daha güzel yerlere geliriz diye diyorum. Ne? Evet, SF90. Yok çöp araba ya. Ne yapayım? SF90. Ya hadi abi. Vardı abi bindiler ya. 812. Hiç fark etmez. 812. Onlar hayal onlar. Geç onlar. Yapacağım mı? Turbo mu? Ha? Twin turbo mu? Niye abi twin turbo yaptın arabayı? Dur. Dümdüz boru ya. Dümdüz boru diyor. Hayır ya 812 dümdüz boru abi. Düz boru çekeceğiz. Ya var nasıl ses çıkıyor? İskender Usta. mesela. Ciğer sesi çıkıyor. Hocam kayda geçer misin? Kayıttayım zaten. Kayıtta mıydın? Tamam süper. Düz boru abi. Candan anlattım. Düz boruyu çekeceğim. Araba böyle gazı verdiğin zaman böyle bak o ciğerden geliyor onun sesi böyle. Çok güzel ya. Çok güzel. Güç de var. Mesela Lamborghini çok sevmiyorum o V12'lerde. Sesi güzel ama zor araba. Ama 812 bambaşka. Bir dakika. Bir de GTS olacak. Üstü de açılacak. Ne kadar açarım üstünü o ayrı bir konu da. Hep bir şey var ya Ferrari'nin üstü açarsın hep böyle. Bir kırmızı. Ferrari'nin de çok kötü anısı oluyor ya. Hani insanlar gördüğü zaman sövüyor ya. Böyle. Çok dikkat çekiyor. Sövüyorlar ya. Var. Ben şahsen şöyle bir şey de düşünmüştüm bir ara. Gaza geldim. Ya işte şundan dolayı almak istiyorum. Şimdi biz belli bir yere geldik tanınıyoruz ya abi artık. Şimdi gidip Alman plaka araba getirmek istemiyorum. Alman plaka araba alıp buraya getirebiliyorum rahat. Amcam da Almanya'da yaşıyor. Türkiye'de ben Türk plaka arabayla binmek istiyorum. Şu arkamda gördüğünüz M3 Touring, sarışın, fake taksi. Çok güzel araba. Mesela bir ara onu satıp gidip GT3 RS getiresim geldi buraya. Tabii GT3 RS. Efsane araba. Çok güzel. Ne kadar piste girersin de o parayı verdikten sonra arabayı piste sokmam biraz zor olur. Şehir içinde turlarım. Sert araba ama hiç yoktan farklı bir şey yani. Ama işte Alman plaka getirmek zorundayım. Sonra burada insanların konuşması, işte sosyal medyada biliyorsun herkes delikanlı yazıp duruyor ya yüzüne geldiğin zaman vay kardeşim oluyor. Bunları yaşamamak için onu yapmak istemiyorum. O yüzden şimdi işte bunu tutuyorum. Normal GT3 RS alsam getirsem şu arabayı satmak zorundayım. Bunda öyle bir düşüncem yok. Bu artık süper sport olmaz. Allah izin verirse ömür boyu kalacak bir araba. Normal GT3 mü alsam diyorum birazcık zorlasam bunu versem üstte biraz koymam gerekiyor. Belki ileride yaparım öyle bir şey. Ama RS hayalim vardı. 812 GTS o zaten hayalim.
İşte 4 silindir, 6 silindir, 8 silindir, 10, 12 silindir araba koymak istiyordum garaja. Yani 10 silindirimiz elimizde güzel, 6 silindir de var, 4 de var, rotary de var. Aksırı boş ver. İşte bir 8 ile 12. 8 hadi neyse bir yerden kurtarırız, alırız 8'i de 12 silindir çok sıkıntı. Gidip eskisi de alınmaz onun şimdi. Güzel bir şey alman lazım. En büyük sorun o 12 silindir. Ama zamana bırakıyoruz. Belki ileride nasip olur. Ya ben genel olarak biraz Japoncuyum. Mesela NSX de çok isterdim. Tabii onların rakamları da malum yüksek gidiyor yani. Ya artık o şeylerim geçti. Çok eskiden böyle takıntılarım vardı. Ya şu da olsun, şunu da alayım, şu da olması lazım falan. O tarz takıntılarım vardı. Aşıyorsun. Her geçen gün hayat tecrübesi, öğreniyorsun, görüyorsun. Artık oraları geçiyorsun. Çünkü daha çok genciz yani 27 yaşındayım. Allah izin verirse daha bir uzun senemiz var. Şöyle bir şey de var. Çok zengin olup da her istediğini almak da çok kötü bir şey. Bazı şeyleri zor aldığında çok kıymetli oluyor. Şimdi çok zengin adam istediğini aldığı zaman da ne bileyim bence zevk aldığını düşünmüyorum. Her şeyine yani sahip olmak çok iyi de bir şey değil. Bu yaşta da her şeye sahip olmaya da gerek yok. Veyahut da her hayalini kurduğun şeye sahip olmaya da gerek yok. Benim burada garajda gördüğünüz arabaların hepsine ben biniyorum. Binmediğim araba bana batıyor. O yüzden binmeyeceğim araba almıyorum. Yatacak araba da almıyorum. Şu an mesela Mazda bana batıyor. Yani yatmayacak. Ben her marşa bastığım arabayla çıkacağım, turumu atacağım, geleceğim, garaja koyacağım. Yani bu kafayla hep bu tarz arabalar tutuyorum. Fazlasına da gerek yok doğrusu. Böyle bir şey hayal etmemiştim. Fazlası nasip oldu yani. O yüzden her halimle mutluyum yani. Mutlu olmayacak bir şey de yok yani. Burada kimin bu tarz arabaları olsa herkes mutlu olur yani. İnşallah en büyük hedefimiz o. Çünkü büyük bir markaya imza attık BMW'ye. Son 2-3 senedir çok güçlü değiller bakıldığı zaman ama bizim de imza atma nedenimiz o. Bir farklılık yaratmak. İnşallah dünya şampiyonu oluruz BMW markasıyla. Çünkü bugüne kadar BMW hiçbir şekilde motosiklette dünya şampiyonluğu unvanına sahip bir marka değil. Bunu da biz yapmak istiyoruz inşallah. Geçenlerde işte Almanya'daydık, fabrikayı gezdik. 3000 çalışan var. Bunların 500-600'ü neredeyse Türk. Fabrikanın içinde gezerken bile herkesle fotoğraf çekindik. Yani orada o gün çalışanla, mesaisi olanlarla. Yani gerçekten gururlandım çünkü yani onlar takip ediyor, biliyorlar ve şu an imza attığımız bir markanın çalışanları yani bu markada inşallah bir dünya şampiyonu olursak çok güzel bir şey olacak diye düşünüyorum. Bugüne kadar hiçbir şampiyonluğu elde etmiş bir marka değil. Bizle beraber olması da çok efsane bir şey olacak diye düşünüyorum. İnşallah olur. Umutluyuz. Bu sene olmasa seneye inşallah ama bu seneden de umutluyum. İkinci testte pist rekoru kırdık. Çok güzel geçti. Ama dediğim gibi testler yarış atmosferini yansıtmıyor. Yarış hafta sonları tamamen farklı. O yüzden testte çok iyi gittik diye havalara uçmaya gerek yok. Tamamen bizim için yarış önemli. Yani ilk yarışa kadar şu an hiçbir şey belli değil. İnşallah ilk yarışa güzel başladıktan sonra da sezonu güzel götürürsek şampiyonluk mücadelesi. Şöyle tabii ki de BMW benim araba hastası olduğumu öğrendiler artık. Çünkü daha anlaştığımız gibi arabalara saldırdım. İşte Touring istedim. Touring'i 2 ay içinde gönderdiler. Normalde tabii ki de bu imkansız bir şey. Arabanın rengini seçtim. Borusan'da içini de hallettik işte. Karbon parçaları falan koyduk, seramikti. Okey'e bastık. 2 ay sonra araba geldi Türkiye'ye. Özellikle sarı istedim, bilmiyorum. Çoğu sever sevmez. Fotoğraflarda farklı ama canlı tamamen farklı duruyor araba. Şampiyon olursam onların söylediği şey 3.0 CSL biliyorsunuz BMW'nin özel bir aracı. 50 tane üretildi dünyada. Onun 54.sünü bana hediye etme düşünceleri var dünya şampiyonu olduğumda. Güzel bir şey. Çok gururlu bir şey. Ben de tabii istemsizce o anlık onların ne söylediklerini sanki hiç anlamadan böyle ya dedim E30 M3 daha iyi olmaz mı dedim orada istemsizce. Ama bakıldığı zaman aslında yine düşünüyorum E30 M3 sanki daha değerli olacakmış gibi bana göre ama 3.0 CSL de güzel yani ona sorun yok. Onda hemfikiriz yani. E30 M3 nerede? İkisi de olur fark etmez. Yeter ki şampiyon olalım. Aynen öyle. Biz araba tamam güzel ama sezon başladığında tamamen odaklandığımız yer zaten motosiklet ve yarışlar. O yüzden o söylenenler şampiyon olduğumuzda zaten yerine getirilecek diye düşünüyorum. Çünkü BMW bir marka, çok büyük bir marka. Onlar için o tarz şeyler hiç sorun değil. Sezonun güzel geçmesi lazım sadece.
Bizi ağırladığın için teşekkür ederiz sana. Ben teşekkür ederim. Misafirperverliğin, Instagram'dan sana yazdıktan 5 dakika sonra cevap vermediğin için teşekkür ederim. Instagram'da çok vakit geçiriyorum. Her zaman online'ım. WhatsApp'ta da öyle. Ama şeyi çok sevmiyorum ya. Telefon görüşmelerini çok sevmiyorum ya. Daha çok böyle WhatsApp ve Instagram çok hoşuma gidiyor. Neden geri dönmeyeyim yani yazdıktan sonra? Telefonla arama beni diyor. Telefonla aramayın, mesaj atın bana. Her zaman cevap Çok veririm değerliydi size. benim için abi. 5 dakika sonra dönmen. Çoğu kişi yazıyor bize, işte mesaj attım sana görmedim mi, o kadar yazdım. Ya inanın gözükmüyor çünkü artık arkaya düşüyor. Arkaya düştüğü için de oraya girip tek tek bakmak gerekiyor. İşte denk geldin, şeyden dolayı denk geldin. İşte videoyu izledim, işte hani bastım, sayfana girdim. Ondan sonra mesajı gördüm mesela. Mesajı gördükten sonra da kabul ettim şeyi. Ondan sonra hani direkt sana yazdım. Evet. Görmesem... Bazı şeyler kısmet nasipmiş. Aynen öyle. Teşekkür ederim abi tamamladığın için. Yani bence Senin tarzın, kanala bizim abone tarzımız... olmaları gerekiyor çünkü çok güzel sohbet ediyorsun ve özellikle mesela İsmail abinin videoda da eskileri andınız mesela gayet güzeldi, işte izlediğim birkaç bölüm vardı. Arkadaşım özellikle hani o güzel kısımlarını göstermişti bana. Çok güzel. Yani çoğu insan unutmuştu. Ben mesela hikayenin içeriğini tam bilmiyordum. Videolarını tabii ki de gördüm. O zaman böyle arabaların çok içinde değildim. Yani çok güzel bir şey. İşte benle bugün farklı bir şey oldu. İnsanlar bizim bu tarz yönümüzü, bu tarafı çok bilmiyordu. Bilmiş oldu. Evet, araba hastasıyız, modifiye hastasıyız. Modifiye kastımız tabii ki de işte R8 tarzı arabalar yapmak, işte turbolu arabalar yapmak. Seviyorum yani bu işi. Yani artık Kenan abi de böyle yaptı bana. Mikrofon burada değil mi? Yok, duruyor. Kenan abi de artık yani tamam dedi, Git ne dedi yapıyorsan bana. yap dedi. Şeyi diyorum işte, Kenan abi SF90'ı sattı. Aradı diyorum, abi dedim garajım boş, istiyorsan göndereyim 2 araba falan. Böyle arada bir dalga geçiyor. Onun da arabası herhalde diğer ay geliyor. Yeni Lamborghini aldı. Revuelto muydu? Evet. Aynen, o geliyor. Bakalım o nasıl olacak. Sen dedim getir arabanı abi. Deneyelim. Sen getir. Yakıtlı gazlamayacağım bu sefer ya. Tabii abi. Abi bizim bir lafımız var. Üçlü olsun, güçlü olsun diyoruz. Abone oluyorlar, beğeniyorlar, yorum yapıyorlar. Aynen öyle. Abone olmayı unutmayın, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Doğru mu söyledim? Doğru söyledin. Çok güzel. Alışıyorum. Yorumları yavaş okuyor yavaş. muyuz abi? Yorumlara bakarım her zaman. Kötü yorum yapana da saygı duyuyorum. İyi yorum yapana da, ama tabii kötü yorumlar... Saygı çerçevesinde. Tabii canım. Abartmayın. Abartmayın. Teşekkürler abi. Ben İkinci teşekkür bölüm gelecek ederim. mi? Gelsin tabii ki. Garaj İkinci turu. bölüm. Bence garaj turu olur. Bir günde inşallah müsait bir zamanımızda arabalarla tek tek turlama. O da olur. O da güzel olur, evet. Görüşürüz abi. Arabaların Teşekkürler. çalıştığını da insanlara gösteririz yani. Bineriz bütün arabaya. Tabii bu daha farklı. Buna Evet. yakıt koymak lazım. Onu hissetmen lazım. Arabanın önü kalkıyor gibi böyle. Güzel. Görüşürüz abi. Ben Teşekkürler. teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.